Sanırım yapay zeka önümüzdeki birkaç sene içinde sinemayı tam olarak tek eline alacak arkadaşlar. Gitgide daha da yaklaşıyoruz. Zaten film yapabilmek mümkün. Zaten dizi yapabilmek mümkün. Video klip yapabilmek mümkün. Ben bunların hepsini gösterdim. Ama bu son çıkan yeni özellikler, Google'ın yeni çıkan özellikleriyle beraber sinemaya bir adım daha yaklaştık. Neyden bahsediyorum? Google'ın I.O. etkinliğinde gösterdiği yeni özellikler olan Omni ve Agent özelliği ve diğer araçlar. Diğer araçlardan çok bahsetmemekle birlikte Omni ve Agent özelliğini bugün sizlere göstereceğim. Bu nedir? Kısaca bahsedeyim. Omni artık bizim videoyu kontrol edebildiğimiz, videoyu düzenleyebildiğimiz bir model olarak şu an karşımıza çıktı. Yani bir videoda çevre faktörlerini değiştirmek, işte şartları değiştirmek, gündüz, gece, karlı, güneşli gibi şeyleri yapabilmek Omni ile mümkün ve bunun yanında multi shot'lı daha iyi bir model sonucu görüyoruz biz. Omni ile ürettiğimiz videolarda VO3'ün geldiği kadar büyük bir patlama yaparak gelmedi. Çünkü bir ara model gibi sadece bir şeyler düzelmiş, bir şeyler daha iyileşmiş. Böyle bir model olarak görüyoruz. Agent özelliğine geldiğimiz zaman Agent özelliği, ajan özelliği artık Google sizi dinliyor, sizinle konuşuyor. Yani video üretirken, film üretirken sizinle konuşuyor ve sizi anlayarak bir şeyler üretiyor. Prompt yazarken de konuşmuyor muyuz? Konuşuyoruz ama bunu iki aşamalı prompt olarak düşünün. Sizi dinliyor, sizden aldığı bilgiyle kendi prompt yazıyor. Agent özelliği tam olarak bu ve bu sayede ne oluyor? Bir ekran açılıyor. Bunu böyle yap diyorsunuz. Diğer sizin geçmişte verdiğiniz bilgiye bakarak onu onunla eşleştirip size anlayarak size bir sonuç veriyor. Bu da yeni bir özellik. Aynı zamanda Flow sayfasında yeni bir özellik daha geldi. O da karakter. Karakter ne demek? Karakter bir sinemanın olmazsa olmazı demek. Karakter özelliğinin olması da tutarlılığın bir adım daha ileri taşınması demek. Ne demek bu? Artık bir karakterimiz var. Bir karakter oluşturuyoruz. Mesela bizim kendi yüzümüzü verdik. Bu yüzümüzü önden, sağdan ve arkadan tarıyor kendi ve bunu bir preset'ın içine alıyor. Artık siyah saçlı, siyah gözlü, uzun yüzlü falan filan demene gerek yok. Bir seferde bunu tanıtıyorsun. Karakterin ismini etle giriyorsun ve hop konunun içinde karakter. Artık karakterlerimiz de var bu sayede. Gelin bunlar nasıl kullanılıyor size şöyle bir göstereyim. Bunları yine biz tabii ki Flow'un kendi sayfasından kullanabiliyoruz. Flow'un kendi sayfasına girdiğimiz zaman bizi şöyle bir ekran her zamanki gibi karşılıyor. Benim burada bir tane film projem var. Her zamanki gibi film yapıyorum ben. Film projeme girdim. Şimdi arkadaşlar yeni gelen özelliklerde ajan özelliğimiz var. Bu ve bunun yanında karakterler her biri ayrılmış durumda. Baktığınız zaman burada araçlar kısmı zaten apayrı bir dünya. Buraya geldiğiniz zaman Simple Sketch, Scan Explorer, Mockup, Image Editor gibi böyle değişik böyle burada bir sürü şey var. Araç var. Buralara zaten bakarsınız ama ben bugün daha çok sinema üretmek için sizi yönlendireceğim. Burada benim en çok dikkatimi çeken karakterler kısmı oldu. Karakterler kısmında kendi karakterlerimizi üretebiliyoruz ve böylece daha tutarlı sonuçlar vermesini sağlıyoruz. Mesela yeni bir karakter üretelim ve size bunu göstereyim. Yeni karakter ürettiğimiz zaman ve burada karşımıza 4 tane seçenek çıkıyor. Bu 4 seçenekten bir template bunlar aslında. İşte nasıl bir tip, nasıl birini üretmek istiyorsunuz diyor. İşte tanıdık var, egzantrik var, muzur var ve fantastical karakterler var. Bu işte bir çeşit template bunlar. Biz bunu da seçebiliriz. The Familiar'ı seçebiliriz mesela. İstem oluşturuluyor diyor ve size bir şey oluşturuyor. Tutarlı videolarda tutarlılık sağlamak için karakterler oluşturup bunları tekrar kullanın. Ki bu bizim için, sinema için en önemli şey. Sinema değil sadece diğer animasyonlar falan için de, reklam filmi için de çok önemli. Buradan biz direkt bu şekilde bir template prompt alıyoruz. Kendisi yazdı promptu ve burada bizim verdiğimiz karakter ki bu kendimiz de olabilir. Mesela biz burada kendimizi verelim. Hadi ben kendimi vereyim burada. Kendimden mesela şöyle bir resim vereyim. Resmi buraya upload ettim. Bu modla beraber bir gönderelim bakalım karşımıza ne geliyor, nasıl bir sonuç geliyor. Burada karakterin ismini veriyorsunuz. Mesela Ali diyelim. Burada işte bir videographer, Türk anlatıcı birisi mesela diyelim. Karakterin özelliklerini veriyorsunuz. İsteğe bağlı. Vermeyebilirsiniz. Buradan arkadaşlar sesini seçiyorsunuz karakterin. Burada birkaç 30 tane falan ses var. Yeni ses oluştur diyerek de bu seslerden çok farklı bir şey oluşturamıyorsunuz tabii. Yani onlara bağlı kalıyorsunuz. Zaten burada onu seçmeniz lazım. Bunu da yapabilirsiniz. Veya buradaki 30 tane seslerden birini seçersiniz. Mesela bu tarzda sesler var. Bunun gibi sesler var mesela. Veya şöyle sesler. Hi there. We're introducing a new feature. Veya böyle sesler. Hi there. Veya kadın sesi. Hi there. Bunlar Türkçe'de konuşabiliyor. Bunları karaktere ekleyebiliyorsunuz.
Ancak benim çok istediğim gibi değildi. O yüzden ben yapmadım. Bakın gördüğünüz gibi beni burada resmetti. Şimdi burada bir artı tuşu var arkadaşlar. Ki Familiar'a tıklamak zorunda değilsiniz. O bir template sonuçta. Oraya başka şeyler de yazabilirsiniz yani. Artı tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar şöyle hazır bir prompt geliyor. Bu hazır prompt da bizim işimize yarayacak bir prompt aslında. Burada 3 tane açıyla karakteri tam tanıyabilmek, tam tutarlı oluşturabilmek için bu gerekli bir şey aslında. Önden, yandan ve arkadan. Burada siz vücut yapısını ve kıyafeti tarif edin diyor mesela. Kıyafet nasıl olsun? Burada bunu tarif edebiliyorsunuz. Uzun yüzlü, buğday tenli, siyah saçlı ve buradan da gönder diyorsunuz. Karşımıza böyle bir taşıyıcı pilot bir resim geliyor. Şimdi gelecek beyaz fonda ve geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 bu beni biraz sert hatlı yaptı. Biraz daha beni böyle sert bir hatta dönüştürdü yüzümü. Bunun da sebebi benim o Familiar promptunu yani o template'i seçmemden kaynaklı bir durum. Siz onu seçmeyebilirsiniz. Yani seçmeyebilirdik. Seçmezsek gayet bize benzeyen karakter yapabiliyor. Neyse biz bunu deneyelim arkadaşlar. Mesela isteme bunu ekleyip ajan moduyla bir konuşalım bakalım ne yapabiliyoruz. Mesela bu karakter bir Osmanlı savaşçısı diyelim mesela olsun. Ajanla sohbet açıyoruz. Agent'la. Ajan burada Ali'yi bir Osmanlı savaşçısı olarak gösteren tarihi atmosferde bir görsel hazırlıyorum diyor. Onayla diyoruz. Bir resim üreteceğim diyor. Onayla diyoruz. Approve dedik. Ve resmi üretmeye başladı arkadaş. Burada da Selim var. Burada da Mustafa var mesela. Bakın şimdi bir resim üretti. Tamam burası normal. Bunu üretmesi normal. Şimdi diyoruz ki biz mesela artık bir bağlam var. Sohbet olduğu için bütün resimlerle arada bir bağlam var. Ve konuyu artık karşımızdaki ajanın daha iyi anlaması lazım. Çünkü bir ajan var karşımızda. Biz burada add tuşunu kullanarak karaktere pas atıyoruz ve diyoruz ki Selim Osmanlı savaşçısı Ali'nin karşısında duruyor. Medium shot mesela diyelim. Medium shot yap. Şimdi bazen video da üretiyor. Video üretmesini istemeyin. Direkt üretsin. Görsel. Görsel dedim tamam. Zaten size soruyor. 0 kredi. Karşında bir resim üretme işlemini başlatmamı ister misiniz? Onayla deyin. Approve dedik. Ve nasıl bir şey yapacak? Evet gördüğünüz gibi ikisini yan yana getirdi ve Selim'i de oldukça doğru getirdi. Ali'yi de oldukça doğru getirdi. Artık bu karakter bizim karakterimiz. Peki ben diyeyim ki şimdi bunu yapabilecek mi bakalım? Yapamayacak muhtemelen de yine de deneyelim. Selim'in sırt amorsundan bizim için önemli şeylerden birisi açı yaratmak. Ali'yi yani Osmanlı savaşçısı Ali'yi önden görelim. Önden bir açıdan. Yani bu son verdiğim resmin Ali'yi önden ve yakın görmek üzere Selim'in sırt amorsundan yandan bir açıdan ver diyelim. Mesela nasıl yapıyor? Resim. Ajanımıza bunu gönderdik. Ajanımız bunu tarıyor. I'm going to generate an image showing the Ottoman warrior and Ali from the... Doğru anlamış. Onayla diyoruz. Selim'in sırtından Ali'yi görelim bir yönden. Approve dedik. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Bunu yapamazsa yapacak bir şey yok. Daha henüz Nano Banana bu noktada çok gelişmedi. Açı yaratamıyor, oluşturamıyor. Asıl oluşturabilmesi lazım. Ama yakındır. 3'te mutlaka bunu göreceğimize inanıyorum. Yaptı mesela bak hani anlıyor. Ama yani bu gördüğümüz açı bunun yan açısı değil yani. Başka bir ortamda yaptı. Şimdi biraz daha sohbet ederek geliştirmeye çalışalım. Ama sen başka bir ortama taşıdın. Ben istiyorum ki önceki verdiğin resimdeki ışık ve ortam şartlarının sadece farklı bir açısından görelim. Şartları aynı kalmak şartıyla sadece o açının farklı bir açısından görelim. Diyelim bakalım ne yapacak. Bakalım bağlamı ne kadar becerebiliyor. Bunu test ediyoruz şu an. Çünkü bağlam önemli burada. Biliyorsunuz daha önce bağlam yoktu. Hani resmi ver, promptu ver. Resim bir önceki yaptığını düşünmüyordu. Şimdi düşünüyor mu bakalım bunu test ediyoruz. Çünkü bağlam demek aslında bir yerde sağ beyin demek. Haklısın mekanı bir anda kale avlusuna taşıyarak hikayenin ortamından uzaklaştım. Şimdi ilk sahnedeki o endüstriyel bahçe ve ofis ortamını koruyarak anlamadı şu anda. Hayır. Endüstriyel ortam filan değil. İlk ikisini ürettiğin Osmanlı kalesinin içindeki güneşli resmi yani bari referans verelim şunu. Sadece farklı açısını hayal et. Selim'in, sonuçta o da bir yapay zeka yani. Selim'in sırt amorsundan Ali'yi karşıdan
görelim. Işık ve ortam şartları aynı. Sadece açı farklı. Farklı açı yarat. Bakalım ne yapacak. Anladım. Yeni bir kare oluşturuyorum. O tarihi atmosferi ve güneşli gökyüzünü aynen koruyarak Selim'in omuz hizasından Ali'yi karşıdan gördüğümüz yeni bir kare oluşturuyorum diyor. Şimdi bir şey yaptı. Sırt amorsunu beceriyor en azından ama tabii ortamı değiştiremiyor çok fazla. Yani bizim ilk resmimiz nasıldı arkadaşlar? İlk resmimizde bir şapka yoktu. Başka bir yer, başka bir şey. Oraya şapka koydu. Tamam koydu hadi diyelim ama açı da çok fazla değişmedi. Yani aynı kaldı. Şunun arkasına baktığımız zaman burası aynı. Burası da aynı. Bu ne oldu? Bu işte bu şu an Nano Banana'nın yani Google'ın en büyük eksiği bu. Açı yaratmayı beceremiyor ama biz ne yapıyoruz açı yaratabilmek için? Seedance'den gidiyoruz kredi harcıyoruz. Çünkü açıyı Seedance oluşturuyor. Klink'ten gidiyoruz kredi harcıyoruz. Klink 3.0 açı oluşturabiliyor ama nerede oluşturuyor? Videonun içinde oluşturuyor. Videoda mesela karşılıklı konuşsun dediğin zaman onlar muazzam açı yaratıyorlar. Yani gerçekten bunun tam yan tarafını, şunun tam yan tarafını hesap ediyor yani. Bu bunu yapamıyor. Olsun yapamasın. Şimdi Ali ona şöyle desin. Bu kılık ne? Sen nereden geldin? De hele Selim de cevap versin. Bak Selim de derken Selim'i iyice karakterini bir tanımlayalım. Selim de Ali'yi de tanımlayalım. Hadi eksik kalmasın. Ali ona şöyle desin. Bu kılık ne adam sen nereden geldin? Evet. Selim de şöyle cevap versin. Ben 2026'dan geliyorum mesela. Açı Selim'e dönerek Selim'i karşıdan görerek Selim de şöyle cevap versin. Ben 2026'dan geliyorum desin. Bu nasıl bir şey olacak bakalım. Selim ve Osman Savaşçısı Ali arasındaki bu ilginç diyaloğu içeren kameranın Selim'e döndüğü 10 saniyelik bir video hazırlıyorum diyor. Şimdi burada ne yapıyor bu arkadaş? Omni'ye geçiyor. Yani Omni bize 10 saniyelik videolar üretebiliyor. Omni'nin içinde işte şartları değiştirebiliyorsunuz. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Az önce gösterdiğim araçlardaki birçok şey. Omni geldi karşımıza. Bu kılık ne adam sen nereden geldin de hele? Ben 2026'dan geliyorum. Gördüğünüz gibi Omni aslında bir çeşit yeni bir Veo modeli. Bakın hafif bir zoom hareketi falan var. Çok tutarlı gördüğünüz gibi. Yani Seedance'in koltuğuna şimdiden göz dikmiş gibiler. Dikecekler zaten. Bu adamlar iddialı çünkü ama mutlaka Çinliler bu adamları geçecek. Bunu da görüyoruz yani. Çünkü dünyada zaten güç Çin'e kayıyor. Neyse güzel yaptı. Aslında karşı açıyı da verdi ama gördüğümüz gibi yine karşı açı yaratmada... Bu kılık ne adam sen nereden geldin de hele? Şimdi bir bakalım analiz edelim. Bakın şimdi burada açının arkadaki kalenin burçlarının bu şekilde olduğunu görüyoruz. Şartlar bu. Şimdi buraya dikkat edin. Evet. Şimdi burada da aynı. Bakın bunun yakınına geldiğimiz zaman hiçbir fark yok neredeyse. Biraz varmış aslında. Yani yer yemez değil ama hep bir aynıya kaçma var, durumu var. Bu Omni'de de gördüğümüz bir eksik maalesef. Ama şurada farklı mesela. Bakın burada şartlar farklı. Tabi burada bir aksatlama durumu var. Gördüğünüz gibi. Bunları beceremiyor henüz. Bunu kendimiz artık yapacağız. Aksatlama rahatsız ediyor insanı. Ama güzel yani bütün karakterlerin tutarlılığını korumuş. Karakterler gayet iyi yani. Omni kullanılabilir bir şey arkadaşlar. Bu şekilde bunları kullanabiliyoruz. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Google gitgide bizi sinemaya daha çok yaklaştırıyor. Hepimizi bir sinema yönetmeni, bir filmmaker yapma yolunda geliştiriyor. Tabii ki Google'ın çok kısıtlamaları falan filan da var. Ben bunları çok sevmiyorum açıkçası. Her şeyde bir kısıtlama yaşatabiliyor. Ama bu bir teknoloji sonuçta. Çinliler bence Amerikalılara geçecek zaten. Ona da inancım tam. Çünkü Çinliler bu işi kıvırdı abi. Gerçekten kıvırdı. Sadece biz Google'ı niye tercih ediyoruz? Google Türkçe kaynaklar konusunda bize çok daha iyi sonuçlar veriyor. Diğerleri bu sonucu veremiyor. Seedance hala Türkçe'de çok zayıf. Ama İngilizce bir içerik üretecekseniz, global bir içerik üretecekseniz Seedance muhteşem bir seçenek. Ama tabii ki hepsinin eksikleri var. Hepsi zamanla gelişiyor. Şu anda en azından reklam filmi ve klip çıkarmak için, hatta bence film çıkarmak için de, kısa film çıkarmak için de bu modeller bizi bekliyor. Uygun yani. Bunları kullanabiliriz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar bir sonraki izlentimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.